I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my raps. Herkese merhaba. Bugün size enduro bisikletimi tanıtacağım. Kısaca bisikletten bahsedeyim. Bisiklet Scott Voltage. 3 tane modeli var bunun. Bu en üst model FR710 modeli. 27,5 jant, small kadro. Şimdi kadrodan başlayayım. Kadronun güzel özelliklerinden biri, çoğu bisiklette olmayan bir sistem var. Şu şekilde göstereyim. Burada göbeğe mili buradan değil de buradan geçirseniz kadroyu bir tık kısaltmış oluyorsunuz. Öyle yaptığınızda da o şekilde bisikletin uzunluğunu kısalttığınızda da teknik olarak dönmeli hareketlerin kolaylaşması gerekiyor. Hani hissedilir mi bilmem o kadar minik bir farktan ama illaki fark ediyordur. Bu arada kadroya 26 jant da takabiliyorsunuz. Bir de şuradan bahsedeyim. Bundan bahsetmeyi pek düşünmüyorum çünkü çok bilgim yok ama aynı zamanda şoku da kadroyu short long yapacak şekilde ayarı var. Aynı burada olduğu gibi. Ama şundan emin değilim işte. Eğer bunu short'a aldığımızda bunu da mı short almamız gerekiyor? Ya da bu short'tayken bu yine şu anki gibi long'da kalabilir mi? Onun hakkında pek bilgim yok. O yüzden çok da bahsetmek istemedim. Ama bu şekilde ayarları var yani. En azından siz görmüş olun. Şimdi maşadan bahsedeyim. Maşa Fox 36. 180 milim çalışma mesafesi var. İşte rebound ayarı var. Tepme ayarı. Burada da high speed, low speed ayarı var. Bundan tam olarak neyi ayarladığınızı bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın, ben de öğreneyim. Videolarına baktım, çok karışık. Ben 110 PSI kullanıyorum maşayı. Kiloma göre 55-60 basmam gerekiyor ama ben biraz fazla basıyorum. Şoka geleyim. Fox Performance X2 modeli. 190 milim travel'ı var kadronun. 250 alıyor max PSI. Ben 240 basıyorum. Biraz fazla gibi ama bilmiyorum, bana çok yumuşak geldi. Onun için 240 kullanıyorum. Zaten ben slopestyle tarzı sürmeyi seviyorum. Jant setleri Scott'un, yani Scott Syncross demeyi tercih ediyor ama normalde Alex Sims MD27 modeli. Göbekler de mesela Syncross yazıyor ama Formula'nın göbeği. Jant hakkında ne söylenilebilir? Güzel. Nedense Scott'un jantlarını herkes böyle kötülüyor gibi ama jantlardan memnunum. Bana göre bunlar bayağı iyi. Benim eski bisiklette de mesela Scott'ta yine benzer bir jant vardı. Akord bayağı zor gidiyor. Ben o zamanlar akord yapmayı bilmiyordum. 2 yıl yapmadım. Yine yani dümdüzdü. Arka jant da aynı şekilde. Lastiklerime geleyim. Lastikler Schwalbe Magic Mary. Şu yan kısımların hatta çok güzel. Buralar tırtıklı olduğu için mesela yandan gelen darbelere karşı çok daha dayanıklı oluyor. Lastiğin genişliği 2.35. Öyle tutuşunu seviyorum. Güzel bir lastik. Tek dezavantajı tanesi 1.1 kilo. O yüzden bisikleti de bayağı ağırlaştırıyor. Yani normal endurolar daha hafif oluyor herhalde. Bu 16.2 kilo. Kaldırması da biraz zor oluyor. Ama güzel. Memnunum bisikletten. Şimdi arka kaset. Onlu bir dişli var. Önde de tek yaprak. 36T ön taraf. Şimdi crank'e geleyim. Truvatit Descendant. 170 milim uzunluğu var. Bu uzunluk mesela şu şekilde önemli. Zaten bu çok, hani 175 var, 165 var, 170 var, o çok fark etmez ama 4 jump ve BMX'lerde şu şekilde bar atarken çevirdiğinizde şurası çok yakın kalıyor. Ayağınız mesela bar atarken geriye almak zorunda kalıyorsunuz. Bunun en güzel yanı, kadro short olmasına rağmen bar atarken ayağınızı geri çekmeniz gerekmiyor. O yüzden bar mesela bana göre 4 jump'tan daha kolay bunda. Crank o şekilde. Burada şöyle güzel bir şey var. E13 LG1 dişli koruma. Hem şu alttan dişliyi koruyor, hem de zincirin atmasını önlüyor. Hem de bir tık da gergi görevi görüyor. Zincir KMC'nin onlu dişliye uygun bir zincir. Güzel. Yani modellerini direkt ezber edebiliyorum ama bence o kadar da bahsetmeye gerek yok. Zaten açıklamaya koyarım direkt parça parça tüm modellerini. Pedallara gelelim. Nukeproof Sam Hill. Downhill olan modeli. Bunlar güzel ama ben yine hiçbir pedaldan memnun olamadığım gibi bundan da memnun değilim. Çünkü ilk günler her zaman pedal güzel. Sonra çevirince şöyle bir ses geliyor. Yani çok free dönüyor. Çok hızlı dönüyor. Rahat dönüyor ve hani böyle kötü bir hissiyat yani. Ayağında normalde de vurdun mu şu kadar 2 tur dönüp durması güzel olur. Ama böyle ne yapalım. Sele kelepçesi Scott'un yine. Normal bir sele kelepçesi. Sele borum Race Face'in. Ben ilk başta bisikleti aldığımda adam
Sele dibe kadar girecek şekilde ayarlamış. Halbuki çok saçma. Arka süspansiyon hiç çalışamadı o zaman. Sele çarpar. Ben o yüzden yeni boru almam gerekti. Çünkü o çok kısaydı. Race Face'in borusunu aldım ben de. Sele'ye geleyim. Sele Gusset'in Freeride modeli. Şu şekilde şöyle yerleri var. Bunlar bar spin'de, Suicide'da falan Sele'yi sıkıştırmanıza çok daha fazla olanak sağlıyor. Şimdi foot setine geleyim. Foot seti FSA ile Nuke Proof karışımı bir şey. Farklı şeyler kullanmışlar. Aldığım adam zaten bana 2 tane foot seti verdi yedek ve 2 tane de parça verdi. Cup diye geçiyor onlar. -1 +1 derece şu head tube açısını ayarlayabilecek şekilde ve +2 -2 derece ayarlayabilecek şekilde. O derecenin de şöyle kârı oluyor. Eğer şu şekilde yukarı doğru açıyı arttırırsanız downhill'de, dik inişlerde bisikletin yani ön daha açık olduğu için dik yerlerde önünüze bir engel çıktığında sizin takla atma olasılığınızı azaltır. Frenler Shimano Deore XT. İşte 4 piston olanları da var Deore XT'nin. Bu çift piston. Ama yine güzel tutuyor. Benim 4 jump'taki fren 4 piston ama tutmuyor mesela. Bu gayet güzel tutuyor. Diskler 203 milim. Onlardan çok bahsetmeye gerek yok herhalde zaten. Ben bar spin, tail whip gibi hareketleri yapabilmek için ön frenin kablosunu buranın içinden geçirdim. Böyle olduğunda istediğiniz kadar tur dönebiliyor. Ama tabii arka fren kablosu ve arka vites teli olduğundan dolayı bu şu an bir tur dönmeye izin veriyor. Ben yani sadece bir tur bar spin atabiliyorum şu an. Şu şekilde bir sistem yaptım. Bu burada durmuyordu. Şu kablo esnediğinde maşaya sürtüyordu. Zamanla aşındırabilir. Onun için şu şekilde zipledim. Böyle girdiğinde havaya esneme yapıyor. Buraya gelmiyor. O şekilde bir sistem. Frenlerin normalde benim en baştan beri isteğim bisikletin full kaşıma artı full saint olmasıydı ama bu bisiklet biraz SRAM odaklı yapılmış. Ama yine de ben memnunum. Şimdi gidona geleyim. Gidon Syncross DH. 78 santimdi ama ben bar spin dönmediği için çünkü Sele'ye çarpıyordu. 75'e kesmek zorunda kaldım. Hatta barent normalde ben 1 santimlik böyle sağlam barentlerden kullanıyordum ama bar spin'de çarpıyordu. Gidonda daha fazla kesmek istemedim. O yüzden normal işte Lizard Skin'in ince bir barendi vardı. Onu kullandım ama yani bisiklet 2 kere yere düştü. Direkt aşınıyor. Ama yapacak bir şey yok. Arka vitesin attırıcısı SRAM GX. Öyle güzel geçişleri var. Zaten ben 4 jumpçı olduğum için öyle vites bilmeyiz biz. Yeni öğreniyoruz bunları. Gidonun 20 milim rise'ı var. Öyle güzel bir gidon. Gidon boğazı da Syncross XM modeli. 50 milim uzunluğu var. Scott'un en sevdiğim şeylerinden biri stok olarak üzerine gelen elcikler. Syncross'un ama BMX elcikleri gibi çok güzel ve hani bayağı rahat ve bunlar çok zor eriyor. Biraz sert. Bisiklet bu şekilde. Bir de orta göbekten bahsetmedim. Orta göbek SRAM GXP'nin. Ben buraya 4 jump inceleme videosunu anlattığım gibi şey takmayı çalıştım. Crank stopper ama maalesef olmadı çünkü hani öyle bir ölçü yapmışlar ki bu crank Saint'teki gibi takılmıyor. Ben buradan sıktıkça kendi bir kadroya doğru yaklaştırıyor. Bunun içinde de göbeğin içine stopper koymuşlar. O şekilde duruyor. Ben öbürünü takınca ne kadar çekersem çekeyim fazla gidiyor ve dişli kadroya sürtüyordu. Gergiye sürtüyordu. O yüzden olmadı. Ama yine de tail whip'te yine atıyorum. Tabi ileride bir gün yüksek yerlerden atmam gerektiğinde sıkıntı yaratabilir. Çünkü şu şekilde vururken crank dönerse ben ölmüşüm demektir o dropta yani. Ama ona da bir çözüm buluruz artık. Eğer merak edip sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Yani genel olarak her şeyden memnunum bisiklette. Bir de sürecek yerimiz olsa Türkiye'de güzel olurdu. Neyse, Ah be abi. bakalım. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. You my golden hour, and the sun